Sümerliler zamanında gökten indikleri düşünülen Elliler, diğer adıyla Anunnakiler. O dönemin gizlenemeyecek varlıkları olarak bilinen Anunnakiler, her ne kadar o dönemde görmezden gelme durumu hüküm sürse de, döneme ait birçok tarih kitabında onlardan söz edildiği bir gerçektir. Sümer metinleri hem Yunan hem Roma mitolojisinin bilgilerini taşıyan ve bu nedenle kaynağı oldukça derin olan metinlerdir. Çok eski zamanlardan itibaren tarihi bilgilere sahip olan bu metinler, Anunnakiler hakkında da gerçekçi bilgiler vermektedir. Eski olması kadar zengin bilgiler de taşıyan Sümer metinlerinin bölümleri arasında onlara oldukça fazla yer verilmiş ve bu varlıkların öneminden sık sık söz edilmiştir. Dönemde yer alan diğer dinsel kaynaklarında da Anunnakiler yani Elliler hakkında çarpıcı bilgiler bulunur. Eski Sümer metinlerinde gökten yere inenler anlamına gelen ve büyük tanrılar için kullanılan Anunnaki kavramı düş ürünü mitolojik tanrıları değil, yüz binlerce yıl önce Marduk gezegeninden dünyamıza inen ve üzerinde bir koloni kuran, yabancıları betimlemekte kullanılan bir özel isim miydi? Benzeri biçimde Tevrat'ın ilk bölümünde olan Tekvin'in 6. babında tufan öncesi dönemi anlatan ayetlerde geçen "O zamanlar yeryüzünde Nefilim vardı. Bunlar eski zamanın güçlü ve en ünlü adamlarıydılar" ifadesi de Sitchin adlı araştırmacıya göre bizzat bu yabancı ırka gönderme yapıyordu. Çünkü kimi modern çevirilerde devler olarak değiştirilen Nefilim sözcüğü de eski İbranice'de tıpkı Sümer dilindeki Anunnaki gibi yukarıdan aşağı inenler anlamına da gelmekteydi. 1851'de Sir Austin Henry Layard, Musul kenti yakınlarında yürüttüğü kazılarda son Asur kralı Assurbanipal'ın kütüphanesini ve çok sayıdaki tarihi eseri ortaya çıkarmıştır. 1872 yılında arkeoloji ve tarih ile ilgili araştırmalar yapan İngiliz George Smith, Layard'ın ortaya çıkardığı kil tabletleri üzerinde çalışırken özellikle Nuh tufanı olarak bilinen olayı tabletlerden okurken kutsal kitapta anlatılan bir olayın bağımsız bir kaynakta doğrulandığını gördü. Nuh tufanı, Gılgamış destanı, Babil kulesi olarak bilinen efsanelerin Sümer kil tabletlerinde ortaya çıkarılması ile tabletler üzerindeki araştırmalar daha da büyüyerek devam etti ve bununla ilgili çok sayıda araştırma gerçekleştirildi. Bu araştırmalardan üzerinde en çok tartışma yaratanı ise antik tarih arkeoloji araştırmacısı Zecharia Sitchin'in çalışmalarıdır. Sitchin, tanrı olarak bilinen insanüstü varlıkların eski dönemlerde gerçekten yaşamış olduklarını ve insanoğlunun varoluşunu etkileyen olaylar zincirinin baş aktörleri olduğunu iddia etmiş ve bu bulguların Sümer belgeleri tarafından desteklendiğini ileri sürmüştür. Sümerlerin son 2 asırda keşfedilen gezegenlerde dahil olmak üzere pozisyonları ve büyüklükleriyle biliyor olduklarını, Uranüs'ü parlak yeşil, Neptün'ü yeşilimsi mavi olarak tanımladıklarını ve gezegenlerin bu özelliklerinin modern teknoloji sayesinde ancak son birkaç 10 yılda doğrulanmış olduğunu ve Sümerlerin binlerce yıl önce sahip oldukları bu muazzam astronomi bilgilerini Anunnakilerden öğrendiklerini ileri sürmüştür. 1780'e kadar ve ondan önceki yüzyıllar boyu insanlar Güneş sisteminde 7 üye olduğuna inanmışlardı. Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Dünya bir gezegen olarak sayılmıyordu. Çünkü diğer gök cisimlerinin Dünya'nın etrafında döndüğüne inanılıyordu. Bugün Jüpiter ve Satürn'ün ötesinde Güneş sistemine ait olan 2 büyük Uranüs ve Neptün ve bir üçüncü küçük gezegenin Plüton olduğunu biliyoruz. Ancak bu bilgi oldukça yeni. Uranüs gelişmiş teleskoplar sayesinde 1781'de keşfedilmişti. Onu 50 yıl kadar izleyen araştırmacılar yörüngesinin bir başka gezegenin etkisini gösteriyor olduğu sonucuna vardılar. Neptün ise 1840'ta tespit edildi ve 19. yüzyılın sonunda Neptün'ün de bilinmeyen bir başka yerçekimi etkisine maruz kaldığı anlaşıldı. Güneş sistemimizde bir başka gezegen mi vardı yoksa? Bulmaca 1930'da Plüton'un gözlenmesi ve yerinin saptanmasıyla çözüldü. Sümerliler ellerinde araç ve gereç olmasa da küresel bir astronomi
ve geometrinin gerektirdiği gelişmiş astronomik ve matematik bilgisine sahip miydiler? Dillerinin gösterdiğine göre gerçekten de sahiptiler. Sümer uygarlığının aniden ortaya çıkması ve yine aniden ortadan kaybolması, aynı dönemde inşa edilmiş devasa yapılar, maymunlar ile Homo sapiens arasındaki eksik evrim halkası ve son dönemde yapılan bazı bilimsel keşifler Sitchin'in çalışmalarına ilgiyi arttırmıştı. Nibiru'dan 450 bin yıl önce dünyamıza gelen Anunnakiler, 300 bin yıl kadar önce gen mühendisliği sayesinde kendi genlerini dünyadaki hominidlerle karıştırarak ilk insanların ortaya çıkmalarını ve gelişmelerini sağlamışlar mıydı? Dünyaya yapılan ilk seferin lideri, aynı zamanda genetik çalışmalarını da yöneten Enki miydi? Genetik mühendislik ve Adem'in nasıl üretildiği Enki geninde açıkça anlatılır mıydı? Enki'nin simgesi olan birbirine dolanmış iki yılan günümüzün tıbbının da simgesiydi ve aynı zamanda DNA'nın çift sarmalını da simgelemekteydi. Sümer mitolojisinde Anunnaki, dünyaya gelip tüm ırkları yaratan iyi ve kötü tanrıların ve tanrıçaların hepsini temsil etmektedir. Sümer kayıtlarına göre Nefilim erkeklerinin boyu 3 ila 5 metre arasındaydı. Yaşadıkları dönemde tanrı olarak kabul gören Anunnakilerin dünyayı belli bir süreliğine terk ettikleri ve bir zaman sonra geri döneceklerine inanılır. Onların dünyaya dönmesi ve bıraktığı köleleriyle temasa geçmesi muhtemel bir durum mudur acaba? Anunnakilerin dünyaya dönmelerindeki bir diğer amacın da zamanında yaptıkları hataları düzeltmeye yönelik olacağı da söylenir. Bu yanlışları düzelterek spiritüel bir uyanışı gerçekleştirmek ve insanın bilincinde yer alan evrim süresini hızlandırmak amacıyla dünyaya geri döneceğine inanılır. Günümüzde birçok farklı araştırmacının kafasını meşgul eden bu durum, o dönemlerden itibaren araştırılan ve oldukça ilgi çeken bir konudur. İddialara göre Anunnakiler, insan ırkına hitap eden ve bütün ırkları kontrol eden tanrılar olarak kabul görmüş varlıklardı. O dönemdeki inanışlardan bir tanesi de onların insan ırkını yaratma sebeplerinden bir tanesinin altın aramak olduğu savunulur. İnsan ırkını yaratarak birçok önemli iş için zaman kazanan Anunnakiler, insan ırkını altın aramaları karşılığında yaratmıştır. Kendilerinin altın arayacak zamanı olmadığı için insanlar üzerinden altın keşfetmeyi ve taşımayı amaçlamışlardır. İnsanın yaratış sebeplerinin kölelik olması bu bulguları kanıtlar nitelikte mi bilinmez. Planet X ise tarihte yeni keşfedilen bir gezegen olmasına rağmen Sümerler tarafından o dönemlerden itibaren sinyalleri verilen bir gezegendir. Kimse bilmeden önce Sümerlerin sinyallerini verdiği Planet X gezegeninin o dönemlerde Anunnakilerin işaret ettikleri ve temasta bulundukları gezegen olduğu iddia edilir. Bir iddia da onların insanlar aracılığı ile ulaşacakları altınları Planet X gezegenine kaçırıp orada oldukça büyük bir alanda koloni kuracakları yönündedir. Bir sonraki Anunnakiler videomuzda Sümer anıtlarında da geçen varoluş hikayesinden daha detaylı bahsedeceğiz. Evet dostlar, Anunnakiler mitolojik bir hikaye mi yoksa gerçek tarihin yeni bulunan kanıtları mı? Söz konusu rivayetlerle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına merakla bekliyoruz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.